Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün burada sizle buluşmamı sağlayan Alara'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok vakit kaybetmeden direkt konuya gireceğim. Sağ olsun arkadaşlar da beni tanıttı. Ikigai, yaşam amacı. Konumuz bu. Sağ olsun bu davetle de ben kendi yaşamımı bir gözden geçirmiş oldum. Biraz metodize ettim. Size bunlardan bahsedeceğim, aldığım notlardan. İlk sorduğum soru hayatta yaşama adım atarken. Yaşamak sadece nefes almak mıdır? Bence değil. Yaşamak daha soyut bir kavram. Hayatta olmaktan daha öte bir kavram. Bir şekilde herkes bir şekilde hayatta kalıyor. Yemeğini yiyor. Bunlar temel ihtiyaçlar. Ama yaşamak böyle mi? Ruhumuz bunlarla mı doyuyor? Bu soru çok önemliydi benim için. Sizin yaşlarınızdayken hayatın kendisine kapılıp bir yerlerde savrulup giderken e, derslere boğulmuşken, birçok şeye boğulmuşken çok düşünme fırsatım olmuyordu kendi hakkımda. Ama bir gün hayat öyle bir yol ki bir şey yaşarsınız ve bir anda sizi düşündürmeye başlar. 18 yaşındayken bir kaza sonucu tendonlarımı koparıp e, ameliyattan uyandığımda bir arkadaşım da gelip bana demedi şu dikişlerin birazını bana ver diye. Dese bu mümkün mü diye bir soru sordum kendime ve o gün bir yere kadar insanların olduğunu ve bir yerden sonra yalnız olduğumu anladım. O gün aslında sorular sormaya başladım. Ben ne yapıyorum? İstediğim şeyler bunlar mı? Bunlar beni mutlu ediyor mu? Huzurlu muyum? Kendimle barışık mıyım? Bu çok önemli bir konu. Kendimi seviyor muyum? Bunları sorduktan sonra düşünmeye başladım ufak ufak ve hayatı daha başka izlemeye başladım. Yapmak istemediğim, yapmaya maruz kaldığım durumlar oldu ve bunlar bana ne istemediğimi öğretti. O kadar önemli bir nokta ki bu. Hemen bir insan yaşam amacını bulamaz. Bazı deneyimler size ne istemediğinizi söyler. Bu da ne istediğinize, ne yapmaktan hoşlandığınıza sizi götüren bir yoldur. Ve yaşamaya böyle devam ettim. Amaç aramaya başladığımda sanırım 18-19 yaşındaydım. Amaç aramak da bugün görüyorum ki amacı bulmanın bir parçası, yolun bir parçası. Biraz sancılı bir süreç, acılı bir süreç. Erdem'in yolu acıdan geçer misali ama değiyor. Yani şunu da soruyorum kendime. Bir amacı olmalı mı yaşamanın? Bence olmalı. Çünkü öyle mutlu oluyorum. Belki olmayabilir başkaları için. Onlara da saygı duyuyorum. Ee, Çok önemli bir durum var arkadaşlar. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki kendimizle baş başa kalmamız çok zor. Çünkü en basitinden tek başına kaldığımız yerde cebimizde bütün dünyaya açılabileceğimiz, bütün insanların ne yaptığını görebileceğimiz sosyal medya var, internet var. Bir avantaj bu. Aynı zamanda bir dezavantaj. Çünkü en sağlıklı cevaplar, en sağlıklı sorular insan kendiyle baş başa kalınca soruluyor ve düşünülüyor. Bunu da örneklemek istiyorum kendi yaşamımdan. Bu süreçte her gün engel olamıyordum düşünmeye. İçim kararıyor, endişeleniyorum. Soruyorum ben ne yapacağım, ne olacak? Sonra bir gün şöyle bir şey oldu. 10 sene sonra ben nerede olmak istiyorum? 10 sene sonramı hayal ettim. Ve o hayalin de bir hissi var. Hoşuma gitti o his. Ve aklıma bir anda çocukluğum geldi. Çocukken yaramaz ve hiperaktif bir çocuktum. Yuvada piyesler vardı ve orada rol alıyordum. Ve müthiş dinginleşiyordum. İçimi huzur kaplıyordu. O hissi hatırladım. Ve o an karar verdim. Ben bu yoldan gideceğim. Bunu tartmadan, etmeden çok hızlı bir karardı bu benim için. Ve hemen eyleme döktüm bunu. O zaman Marmara Üniversitesi'nde okumaktaydım. Turizm otelcilik bölümünde hiç bana uyumayan bir bölümdü. Ve bunun da farkındaydım. Hemen oranın tiyatro bölüm kulübüne gittim. Hiçbir şey bilmiyordum. Yetenekli miyim, değil miyim, yapabilir miyim? Bunların hepsinin cevabı bunu deneyimledikten sonra geldi. Biraz yapabildiğimi gördüm. Hala bana sorarsanız yetenek, bilmiyorum. Yani kelimeyi irdelediğimde yetmekten gelen bir kelime. Siz bir şeye yetebiliyor musunuz? Sanırım böyle. Yetmek için de çalışmak gerek. Ee, Bir kitapta karşıma çıkmıştı. 10.000 saat kuralı.
Bir işte uzmanlaşmanın kuralı 10.000 saat. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Meslekleri hakkında konuşuyoruz. Ben meslek olarak görmüyorum yaptığımı. Benim e, varoluş nedenim. Bu şekilde var oluyorum. Bir oyuna prova yaparken kendimi keşfediyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. Ee, Başkasının gitmeyebilir. Başka bir şey olabilir. Hepimizin içinde bir hazine olduğunu düşünüyorum. Ama hazinenin içinde bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve şu an e, bunu bulamamış insanların da içinde bu hazine var. Sadece oraya gidip o kendinizle gerektiği yerde kavga edip kendinizle ilişki kurmaya başlayıp o kapıyı açma cesaretiyle o kapağını hazinenin açtığınızda karşınıza gelen bir şey var. Umarım bunu bulursunuz. Bu da dediğim gibi bazen istemediğinizi yaptığınızda ne istemediğinizi bula bula oluyor. Hayat bir şekilde sizi oraya yönlendiriyor. Yeter ki hayatı dinleyin. Bahsettiğim gibi bu düşüncede bunu çözdüğünüzde bu iş bitmiyor. Bir eylem süreci var. Eyleme geçince de bitmiyor. Yani bu yaşam amacı bir süreklilik, bir süreç hala devam ediyor. Şu an 36 yaşındayım. Kaç yıl geçmiş üstünden. Ancak 10 yıl sonrasını düşünüp 10 yıl geriye baktığımda evet kendimi gördüğüm yerdeydim. Çünkü çok emek verdim. Emek vermek o kadar önemli ki arkadaşlar. Sevdiğiniz işe emek verin. Sevdiğiniz işin ne olduğunun çok bir önemi yok. Neyi seviyorsanız. Başkalarına çok ters gelen şeyleri de sevebilirsiniz. Burada tabii çok önemli etik ve insan olabilmek. Bunu insanca yapabilmek, saygı çerçevesinde yapabilmek. Ve şunu görüyorum ki aslında emek verirken varılmak istenen noktaya gidildiğinde değil, oraya giderken insan öğreniyor. Yolda öğreniyorsunuz. Süreç sizi öğretiyor ve şunu fark ediyor insan, öğrenmek çok keyifli. Bu öğrenmekten kastım didaktik değil. Yaşam size didaktik bilgi sunmuyor. Böyle cümle cümle şeyler söylemiyor. Bir şey yaşıyorsunuz, bunun üzerine düşünüyorsunuz ve bir deneyim elde ediyorsunuz. Müthiş bir duygu bu benim için. O yüzden prova yapmayı çok seviyorum. Özellikle meslek için söyleyeyim. Mesleğiniz sizin hayatınızın çok büyük bir bölümünü kapsayacak. O yüzden sevdiğiniz, belki hobiniz, yapmaktan mutlu olduğunuz işi meslek haline çevirirseniz bambaşka iç içe girmişlik olacak hayatınızda. Para odaklı düşünmeyin. Yani şu an benim gözlemlediğim e, gençlerle ettiğim sohbetler çok önemli benim için. Keşke yüz yüze olsaydık. Çok mutlu olurdum. Para odaklı düşünülüyor. Çok para mutluluk getirir gibi bir yanılsamalı bir cümle var. Hayır. Bir yere kadar mutluluk getirir. Kendinizi keşfetmenin mutluluğu hiçbir şeyde yok. Bana sorarsanız. Bir de zor kelimesini çok duyuyorum. Ee, Ben bu yolu seçtiğimde zor sözcüğünü çıkardım sözlüğümden. Onun yerine rağmeni koydum. Ama böyle demek yerine buna rağmen demeyi seçtim. Bu da ister istemez sizi bir savaşçıya çeviriyor. Çünkü hayat, evet, her zaman pozitif, her zaman negatif, çok karmaşık bir yapı. Hayat size kendi bildiği gibi geliyor. Ve siz hayatı kontrol edemezsiniz. Ancak kendinizi kontrol edebilirsiniz. Hayatın getirdiklerine uyumlanıp bunları kendi yararınıza, kendi faydanıza çevirebilirsiniz. Bahsettiğim şey manevi bir fayda, maddi bir fayda değil. O yüzden zor sözcüğünü sözlüklerinizden çıkarmaya davet ediyorum sizi. Hayatınız daha renkli olacağı kesin. Gençliğin en büyük avantajı önünüzde koskoca bir yol var. Kontrol edilemez bir enerji var. Siz amacı bulduğunuzda o enerjinizi oraya yönlendiriyorsunuz. Bu da çok keyifli ve dinginleşiyorsunuz. Burada pozitif olmak veya negatif olmak değil. Kendinizle baş başa kaldığınızda, nötr bir yerden olabildiğince baktığınızda o zaman sanki önünüzde bir dere var, altı kum. Yavaş yavaş duruluyor ve o gölün, o denizin dibini görmeye başlıyorsunuz. Görünüz daha berraklaşıyor.
Burada çok önemli bir durum var. Paylaşmak. İnsan bir yere kadar kendine dışarıdan bakabiliyor. Dostlarınızla yaptığınız paylaşımlar sizin kafanızda çok güzel kapılar açabilir. Sizi düşündürebilir. Kanlı canlı, o delikanlı dedikleri zaman sadece bu cinsiyetçi bir kavram değil. Kadın için de erkek için de geçerli. İnsanın kanı kaynar. Bazen çok sağlıklı düşünemez ama bu paylaşımlarda baktığınız zaman o geniş yolu çerçevelendirmek istediğiniz gibi sizin elinizde. Ve bu paylaşımlar sizi düşündürecek. Bir de çok güzel bir durumunuz var. Saçmalama lüksünüz var. Hata yapma lüksünüz var. Yapın, korkmayın. En büyük korku, korkudan korkmak. Hata yapmaktan korktuğunuz zaman hep hata yaparsınız. Baktığınız zaman kendi deneyimlerinize bunu göreceksiniz. Korkmayın hata yapmaktan. Saçmalama lüksünü kullanın. Saçma sorular sorun. Bazen çok saçma sorular çok büyük icatlara yol açar. Kendinize emek vermek o kadar önemli ki arkadaşlar. Siz kendinize emek vermezseniz size insanlar bir yere kadar emek verecek. Ama siz kendinize emek verdikçe, kendinizi oluşturmaya başladıkça yaşadığınız duygular tarifsiz olacak. Akşamları yatağınıza girdiğinizde huzurla uyuyacaksınız. 15 saniye sürüyor benim uykuya dalmam. Tabii buraya gelene kadar bu mevsimler gibi. İnsanın içinin de mevsimleri var. Bazen kış olacak, bazen yaz gelecek, bazen bahar gelecek, bazen hiçbir şey olmuyor gibi olacak. Burada önemli olan vazgeçmemek. Ee, Ben mesela bunu kendime çok sordum dürüstçe. Vazgeçeyim. İçim el vermedi. Ve vazgeçsem yapacak bir şey bulamadım. Belki bulsam bu yoldan vazgeçebilirdim. Bu yola girdiğiniz zaman yol size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ne okumanız, neye çalışmanız. Bunu söylüyor yol size. Yeter ki yolu dinleyin. Bu yol sizin içinizde. Bu içinizdeki yolu, bu hayalinizdeki yolu dışarıya döndürdüğünüzde bu yol gerçekleşiyor. Bu mucize değil de ne? Her zaman insanların mucize beklediğini gördüm. Halbuki aynaya bakın, gözlerinizin içine bakın. Birazcık mucizeyi göreceksiniz. Dışarıdan değer beklemek. Evet, herkes kendini değerli hissetmek istiyor. Şunu soruyorum. Siz kendinize değer veriyor musunuz? Kendinize değer verin. Kavga edin kendinizle, barışın ama asla küsmeyin. Kendinizden vazgeçmeyin arkadaşlar. Kendinizden vazgeçtiğinizde her şeyden vazgeçmiş olursunuz. Bu çok önemli. Çok kötü zamanlarınızda bile kendinizin, içinizin, kalbinizin, içinizdeki çocuğun elini bırakmayın. Bazen dediğim gibi amaca giden yolda istemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Şöyle düşünmek lazım. Bu uzun vadeli bir yol. Bugün size 36 yaşındayım derken zamanın gerçekten nasıl geçtiğini algılamış değilim. Bunu bana hep söylerlerdi sizin yaşlarınızdayken. Ben algılayamazdım. Sizin de algılayamama ihtimaliniz var. Bir yıl çok büyük bir zaman gibi görünüyor. Ama bakın pandemi başladı, bir yıl bitti. Mart ayındayız. Nasıl geldik bilmiyorum. Özellikle böyle belirsiz dönemler için geleceğe dair sorular sormak sizi endişeye sokabilir. Böyle durumlarda size tavsiyem gününüzü doğru değerlendirmeniz. Bugünü doğru değerlendirirseniz geleceğinizi doğru inşa edersiniz. Ve bugün yaşadıklarınız geçmişinizde aldığınız kararlar, geçmişinizden getirdikleriniz. O zaman bugün yaptıklarınız da geleceğiniz olacak arkadaşlar. Size son sözüm, düşünceden eyleme geçip cesaret anahtarını kullanın. Belirsizlik insanı korkutur. Boşluk insanı korkutur. Fakat bir yandan da çok iyidir boşluk. Her şeyi alabilecek, algılayabilecek halinizdesinizdir. Bu boşluğun rehavetine kapılmayıp, bu boşluğun sizdeki güzelliğini fark etmek ve bunun size heyecan vermesini sağlamak, size hayata daha fazla bağlayacaktır. Umarım yolunuza biraz ışık tutabilmişimdir. Keşke yüz yüze olsaydık, sorular sorup diyalog yapsaydık. Enteresan bir durum bu. Bilgisayar ekranında sadece insanın kendine görerek izlemesi. Daha alışamadım açıkçası. Biraz sürreel bir dönem.
Umarım bir gün karşılaşırız ve, sizler hayat gayenizi, hayat amacınızı bulmuş, kendiyle barışık, neşeli ve etrafa neşe saçan insanlar olursunuz. Hepinizi çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum.